Merhaba ben Enes. Samsung'un bu monitör serisinin M5 modelini tam 5 aydır kullanıyorum. Tüm elektronik eşyaların fiyatının her geçen gün arttığı, bugünlerde 43 inçte 4K çözünürlük sunan ve bugün incelemesini yapacağım bu modelin fiyatını görünce 10 yıllık emektar televizyonumu emekli ettim ve bu ürünü aldım. Hatta bu tarz indirimleri paylaştım. Telegram kanalımda da bu ürünün indirimini paylaşmıştım. Çünkü gerçekten şu piyasada bu özelliklerde, bu boyutta bir televizyon veya monitör bulmak epey zor. Zamanı olmayanlar için kısaca bu ürünün diğer televizyonlardan veya monitörlerden ayıran özellikleri neler onları anlatayım, sonra detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Bu arada ürünün güncel fiyatına bakabilmeniz için açıklamalar kısmında linkim mevcut. Yine bu video işinize yararsa beğenmeyi ve yeni videolarımı da kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle bu ürün hem bir monitör hem de bir televizyon. HDMI girişi üzerinden yeni nesil oyun konsolları bağlanabilir. Yine HDR10 desteğiyle ve 4 milisaniyelik tepki süresi ve 60 Hz'lik bir tazeleme oranı sunuyor bize. Yine içerisinde lisanslı Samsung'un Tizen işletim sistemi mevcut. Yani güncel tüm yayın platformlarını lisanslı ve 4K olarak izleyebiliyorsunuz. Yine içindeki işletim sistemi çoğu TV Box'tan daha akıcı bir deneyim sunuyor. Yine içerisinde bir internet tarayıcısı da bulunuyor. Klavye veya mouse bağlayıp internet üzerinden film izleyebilir, ofis programlarını kullanabilirsiniz. İçerisinde Microsoft Office 365 paketi de bulunuyor. Yine hem Android hem iPhone'larda akıcı bir kablosuz görüntü aktarımı yapılabiliyor. Yine kablosuz olarak bilgisayarınızın ikinci monitör olarak da kullanabiliyorsunuz. 65 Watt'lık Type-C bir şarj çıkışı da mevcut. Yine dahil olarak bir ses çıkışı da mevcut. İnce çerçeveli ve şık bir cihaz olduğunu da söyleyebiliriz. Yani genel olarak burada bilgisayara ihtiyaç duymadan her türlü yayını tüketebileceğiniz veya oyun konsolu veya farklı platformları bağlayabileceğiniz bir multimedya akıllı monitörü olmuş denebilir bu cihaz. Ürün böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden HDMI kablo, 1,5 metrelik adaptörü olmayan, burası önemli bir nokta, bir güç kablosu çıkıyor. Minimal ve oldukça ince bir kumandası mevcut. Type-C üzerinden şarj oluyor kumandası. Kumandaya dikkat ederseniz üzerinde Disney Plus tuşu da mevcut. Yani buradan da cihazın yeni üretim bir ürün olduğunu da net bir şekilde anlayabiliriz. Yine masada durmasını sağlayan ayağı ve arkasında kabloları sabitlemek için bir lastik de mevcut. Ayağı pek estetik durmuyor. Yani düz bir demir, sağlam ve ağır, monitörü güvenli bir şekilde tutabiliyor. Yine son olarak da monitörün kendisi geliyor kutu içerisinden. Ayağı bu kısma oturtturup sonra monitörün arkasına böyle yerleştirip vidaları sıkıyorsunuz. Kurulumu bu kadar basit. Yine monitörün arka kısmında bulunan standart VESA deliklerinden de monitörü duvara sabitleyerek kullanabilirsiniz. Ben o şekilde kullanıyorum şu an. Monitörün maalesef sağa sola dönmüyor. Yukarı aşağı doğru da hareket etmiyor. Sadece bu açıda hafif bir eğim verebiliyorsunuz. Monitörün giriş ve çıkışlarına baktığımız zaman 3 adet USB 2.0 bulunuyor. 2 adet de HDMI 2.0 konumlandırılmış. Burada HDMI sayısı biraz daha fazla olsa iyi olurdu açıkçası. Bilgisayar bağladığınız zaman veya bir oyun konsolu bağladığınız zaman burada HDMI giriş sayısının biraz daha fazla olmasını beklerdim. Üzerinde maalesef herhangi bir ses çıkışı bulunmuyor. Yani ses sisteminiz varsa eğer kablosuz olarak bağlayabiliyorsunuz monitöre. Kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman 43 inçlik gerçek 4K çözünürlük mevcut. HDR10 desteği, 4 milisaniyelik tepki süresi, 60 Hz'lik bir yenileme süresi bulunuyor. Yine Bluetooth 5.2 65 Watt'lık Type-C bir şarj çıkışı. AirPlay desteği, Wi-Fi 2.4 ve 5 GHz bantlarını destekliyor. Güç tüketimi açısından çalıştırdığım zaman 60-65 Watt'lık bir güç tüketiyor. Kapalı konumdayken ise 9 Watt'lık bir güç tüketiyor. Burada kapalı konumda güç tüketmesi pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani burada monitörü uzun süreler boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız fişe takılı bir şekilde bekletmemekte fayda var. Ses performansı açısından Dolby Atmos desteği bulunuyor. Yani temiz ve net bir sesi mevcut. Son ses seviyesini hoparlörün ekstra ayarlar kısmından yükseltebiliyorsunuz. Ben yükseltmedim. Gayet yeterli bir ses performansı mevcut. Yani çok böyle ultra üst seviye değil, ancak günlük kullanımda gayet işinizi görebilecek ve film izleme keyfi sunabilecek bir hoparlör performansı mevcut. Bu cihazın içerisinde dahili bir uydu alıcısı mevcut değil. Yani televizyon izlemek isterseniz eğer harici olarak satılan bir uydu alıcısı bağlayabilirsiniz veya içerisindeki işletim sistemi üzerinden televizyonların TV Bugo, Turkcell Plus veya Blue TV gibi platformların veya IPTV üzerinden de televizyon izleyebilirsiniz. Özellikle Blue TV üzerinden ücretsiz bir şekilde çoğu kanal mevcut ve oradan rahat bir şekilde internet üzerinden de televizyon izleme performansı sunuyor bize bu televizyon. Yine aradığınız kanalı bulamazsanız da içerisinde bir browser bulunduğu için bu browser'a izlemek istediğiniz kanalın sitesine girerek de oradan canlı yayın olarak izleyebilirsiniz. Açma kapama efekti olarak böyle bir efektle açılıyor monitör. Böyle bir ana ekranı mevcut. Sol kısımdan medya, çalışma alanı,
Üst kısımda ara kısmı var. Medya kısmına geldiğimiz zaman bu kısımda bir market, yanında HDMI girişini PlayStation olarak otomatikman kendisi algıladı. Yine burada bu kısa yolları kendiniz ekleyebiliyorsunuz veya düzeltebiliyorsunuz. Yine şöyle aşağı doğru indiğimiz zaman burada böyle kısa yollar konumlandırılmış. Şöyle marketine bir girdiğimiz zaman burada Google Play kadar olmasa da çoğu uygulama mevcut. Kendiniz burada farklı IPTV uygulamaları kullanabilirsiniz. Ben en çok tercih edilen işte Exxen, Disney Plus, Amazon Prime, Netflix gibi platformları kurdum. Yine Spotify, Blue TV gibi uygulamaları kurdum üzerine. Şöyle aşağı indiğimiz zaman görebildiğiniz gibi farklı uygulamalar mevcut. Yine basit tarzda oyunlar da mevcut. Ancak hani bu cihaz üzerinde oyun oynamakta çok işlevsel olmayabilir. Yine Bluetooth üzerinden bir joystick bağlayıp oynayabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi farklı kategorilerde uygulamalar indirebilirsiniz. Burada bir Samsung hesabı almanız gerekiyor. Bu uygulamaları ilk olarak indirebilmeniz için. Şöyle üst kısımda gördüğünüz gibi 2 GB'lık dahiliye depolaması mevcut. Şöyle bir YouTube performansına bakalım. Evet, görebildiğiniz gibi açıldı. Şöyle HDR bir video açalım. Şöyle ayarlar kısmından baktığınız gibi 4K çözünürlüğünü HDR olarak açabiliyorsunuz. Yine burada oynatma hızını da değiştirebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş. Görebildiğiniz gibi gayet net ve keskin bir görüntüsü mevcut. Şöyle istediğiniz gibi ileri geri oynatabilirsiniz. Burada görüntü 4K olduğu için internet hızınızla bağlantılı olarak yükleme süreleri değişiklik gösterebilir. Şöyle bir Netflix performansına da bakalım. Üst kısmında görebildiğiniz gibi Ultra HD, yani 4K olarak direkt Netflix kendi içerisinde mevcut. Eğer Netflix paketiniz destekliyorsa direkt bu şekilde 4K olarak içerikleri izleyebilirsiniz Netflix üzerinden. Yani Netflix'te de en ufak bir takılma, donma söz konusu değil. Yani deneyim açısından burada ortalama düzeydeki bir TV Box'tan çok daha akıcı deneyim sunuyor Tizen işletim sistemi. Yani üst seviye bir TV Box deneyimine yakın bir deneyim elde edebiliyorsunuz. Yine Amazon Prime'ı da kendi çözünürlüklerinde izleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Ultra HD ve HDR destekli olarak direkt burada çıkıyor. Şöyle Workspace kısmına geldiğimiz zaman burada bir Windows bilgisayar, Mac veya Samsung telefonlardan da kablolu veya kablosuz olarak görüntü aktarımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine kablosuz olarak bir klavye veya mouse bağlayarak da direkt bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Üzerinde, kumanda üzerinde direkt bir tarayıcı kısa yolu konumlandırılmış. Burada yine 365 uygulamalarını da direkt bu cihaz üzerinden açabiliyorsunuz. Şöyle alt kısmından menü kısmına geldiğimiz zaman ayarlar kısmı mevcut burada görebildiğiniz gibi. Yine çoklu ekran desteği de bulunuyor. Yani ekranı farklı kurgularda da kullanabiliyorsunuz. Burada görebildiğiniz gibi örneğin diyelim burada HDMI 2, diğerine de kablolu olarak bağladığınız farklı bir kısmı aktarabiliyorsunuz ekranı iki farklı şekilde bölerek. Buradan bağlı cihazları görebiliyorsunuz. Yine ayarlar kısmından da görebildiğiniz gibi tüm ayarlar mevcut. Burada ortamdaki aydınlığa göre kendi parlaklığını ayarlıyor. Bu da güzel bir özellik. Yine burada uzman ayarları kısmından da detaylı olarak tüm renk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bunu mutlaka yapmanızı öneririm. Ben kendime göre özelleştirdim ve gayet güzel bir deneyim elde edebildim. Yine burada ses ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Dolby Atmos desteği de mevcut ses kısmında. Yine burada bağlantı kısmında A bağlantı ayarlarını veya Apple Play ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada oyun modu açtığınız zaman bunun süresini tutuyor ve tepki süresini de biraz daha arttırıyor. Görebildiğiniz gibi direkt buradan oyun ayarlarını da gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Yine burada diğer tüm ayar seçenekleri sunulmuş bize. Buradan harici bir mouse bağlayalım. Bu arada mouse'u bağladım, görebildiğiniz gibi gayet normal bir bilgisayar deneyimi gibi bir deneyimde açılıyor browser. Klavye bağlarsanız daha da kolay bir şekilde yazabilirsiniz. Burada görebildiğiniz gibi bu tarz sitelerden de film açabiliyor browser. Bence bu da önemli bir artısı. Browser performansı gayet üst seviyede. Görebildiğiniz gibi gayet net olarak. Yani çoğu TV Box'ta olmayan bir özellik bu. Yine buradan farklı işlemlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Yani direkt böyle bir browser olması bu cihazı bir bilgisayar gibi kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Bu arada mouse sadece browser'da çalışıyor. Microsoft hesabınızı bağladığınız zaman da burada görebildiğiniz gibi Word, Excel ve Microsoft uygulamalarını direkt monitör üzerinden çalıştırabiliyorsunuz online olarak. Yani bir klavyede bağlayarak daha rahat bir şekilde bu uygulamaları kullanabilirsiniz. Mat bir ekran kullanılmış. Ekran parlaklığı gayet iyi seviyede. Şu an arkadan güneş geldiği için bir miktar yansıma yapıyor. Bundan önceki çektiğim oyun görüntülerinde oyun modunu açmadan oynamışım. Şu an gerçekten oyun modunu açınca renkler daha bir canlı hale geldi. Kumandanın kontrollerindeki şu ses arttırıp ve şu kısımdaki tuşların şöyle üstüne basarak yapıyorsunuz. Kumandada Bluetooth özelliği bulunduğu için illaki bu tarafa tutmanıza gerek yok. Farklı yönlere doğru tuttuğunuz zaman da direkt komutları algılıyor. Kumanda üzerinde bir sesli komut düğmesi de mevcut. Ancak sadece İngilizce olarak çalışıyor. Open YouTube. Şu an böyle İngilizce olarak komut verebiliyorsunuz. Type-C kablo üzerinden MacBook'larınızı da
bu şekilde akıllı monitöre bağlayabilirsiniz. Yine bu bağlantı işlemini gerçekleştirdikten sonra arka kısmındaki USB'lerini de kullanabilirsiniz. Ben kendim günlük kullanımda da Samsung'un burada gördüğünüz bir monitörünü kullanıyorum ve monitörün arkasındaki USB'leri de hub gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bir mouse'unuzu veya hard diskinizi bağlayabiliyorsunuz veya web kamerası bağlayarak da bu USB'leri kullanabiliyorsunuz. Yani buradaki Type-C bağlantı üzerinden hem görüntü hem ses aktarımı yapılıyor. Aynı anda monitörün arkasındaki 3 adet USB'yi de kullanabilmeniz de bence bu monitörün en büyük artılarından birisi denebilir. Bu bağlantı işlemi yapılırken de aynı anda bilgisayarınız şarjda oluyor. 65 wattlık bir çıkış gücü bulunduğu için bu Type-C üzerinden böyle buradan direkt ekran ayarlarını da bilgisayar üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Genel olarak özellikle oyun konsolu bağlamak için veya multimedya tüketimi için oldukça kullanışlı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Üzerindeki Type-C çıkışı üzerinden bu şarj oldu ve kablosuz olarak da ikinci bir monitör olarak MacBook Air'i aktarabildim. Yine burada Windows bilgisayarlarınızı da aynı şekilde ikinci bir monitör olarak veya normal monitör olarak kullanabilirsiniz. Yani normal televizyon yerine bunu neden tercih edeyim diye soracak olursanız da fiyat olarak şu an normal televizyonların daha altında satılıyor ve daha ince ve şık bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Yine içerisindeki işletim sistemi çoğu Android ile satılan televizyondan çok daha hızlı ve verimli bir işletim sistemi. Yine kablosuz görüntü aktarımı konusunda da oldukça başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim bu akıllı monitörün. Genel olarak bir toparlayacak olursak şu anki fiyatıyla bence sundukları ile fiyat performans bir ürün olmuş. Eğer bir televizyon veya büyük ekranlı bir monitör alma planınız varsa mutlaka değerlendirmeniz gerek. Linki açıklamalar kısmında mevcut. Tüm sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.